Bugün hep birlikte 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutluyoruz. Ayrıca bu yıl Avrupa Birliği'ne giden yolun ilk adımını oluşturan Schuman Deklarasyonu'nun da 70. yılı. Önce Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in mesajını dinleyelim. Sonra programımıza geçeceğiz. Dolu dolu bir program hazırladık. Dear friends here in Turkey and across the world, a very warm welcome and thank you for joining us to celebrate Europe Day 2020. 70 years ago, Robert Schuman called for more solidarity among the European nations. He did this after two world wars, after crimes against humanity had been committed, and he did this after almost a millennium of wars and conflict between the European peoples. But he did this also fully conscious of the diversity of culture and the diversity of traditions that we enjoy in Europe. And he pointed to the dark side of nationalism that often leads to protectionism, to mistrust and hatred. I would like to thank the guests that are with us today, the experts that will talk with us and to us about European values and about EU-Turkey relations and how the European Union and Turkey together can come out of this current health crisis. We will also very proudly present the cooperation that we enjoy between the European Union and Turkey, the programs and projects that we find across the country. And I would like to thank the Turkish authorities, the ministries, but also the NGOs, the professional organizations, the small and medium-sized enterprises, the farmers, and the European information centers that make this cooperation possible. And also let me thank here the staff of the European Union delegation that is working very hard to make this a success, also in times like this that are very difficult. Let me wholeheartedly thank the European Youth Orchestra that enthusiastically responded to our invitation to play today on Europe Day 2020, but also to celebrate the 250th birthday of Ludwig van Beethoven. Obviously, we will hear two pieces by Ludwig van Beethoven. One will be the Ode to Joy, and the other one will be a string quartet that he wrote in 1825 when he was coming out of a long period of illness. He wrote this to say thank you for his recovery and for his healing. And he wrote this in a mode of music which used to be played for healing people. He wrote this in a style of music that was known in the ancient kingdom of Lydia, here in Anatolia. Thank you very much. Enjoy and see you again at Europe Day 2021. Thank you. 9 Mayıs her yıl Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Türkiye'nin dört bir köşesinde çok çeşitli etkinliklerle kutlanırdı. Konserler, paneller, film festivalleri, hatta 2 yıldır Ramazan nedeniyle iftar sofraları ve Ramazan eğlenceli çadırları da kuruluyordu. Bu yılsa malum salgın nedeniyle ay boyunca online etkinlikler düzenlenecek. Bunları kaçırmamak için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya hesaplarını takip etmenizi öneririm. Biz de yaklaşık 1 saat boyunca 9 Mayıs ruhunu ve felsefesini ele alacağız. Çok sayıda konuğumuz ve sürprizlerimiz olacak. Ama önce Büyükelçi Berger'le yaptığımız söyleşiyle başlayalım ve bugünün Avrupa için önemini konuşalım. Hello, Herr Berger, dear Mr. Ambassador. It's so nice to be with you here today. How are you, first of all? Are you all safe and healthy? No, thank you very much. Also a great pleasure being with you today on this wonderful, nice Saturday. Great. Yes, we're all fine. Thank you very much. I hope you're all right. We're doing well. Thank you. We're in good spirits. So actually, normally we would be celebrating this very special day on the streets, in conference rooms, at movie theaters, on the stages, and even in tents since it's been coinciding to Ramadan for 2 years. And meeting all kinds of people in more than 20 cities in Turkey. So that's under the normal circumstances, but because of the obvious reasons, we are celebrating this special day online this year. So as you see, Europe Day knows no bounds. Happy Europe Day, first of all. Thank you very much. You're quite right. I think the second year running we're doing this in Ramadan. And I think it's actually quite telling because Ramadan is also a month where people are together. It's celebrating togetherness and the spirit of togetherness. And I think Europe Day is doing the same. So we are very happy that we have
three occasions, last year, this year, and next year again. So, of course, we all hope that next year we can do this face to face again. Dear Mr. Ambassador, we have a short video about Schuman Declaration, where and when and how all this story began. Let's watch it together and then discuss the content of the video. Yes, please. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. As we watched, it's a 70 years long story which began with this declaration. So do you think that the goals mentioned in this video have been accomplished, Mr. Ambassador? Is the European peace mentioned on it really alive, really present today? Well, let me start with a personal story. When I look back at my family history, I have one grandfather who was persecuted by the Nazis because he believed in the independence of his country, our country, my country. Then I have another grandfather who died in the war. My parents were born during the bomb hails of the Second World War. I was born and grew up not far from the Iron Curtain. Now, when you look at this, it looks like ancient history, but it is not. It is barely 1, 2, 3 generations that this all happened, and it's all almost forgotten. So when I talk to my children about this, it's like talking about the Napoleonic War, or even worse, talking about ancient history. But I think we should remind ourselves that these are achievements that we shouldn't take for granted. And when you look back at those achievements, I think indeed it has been successful. I mean, the Europe not for nothing received the Peace Nobel Prize, not because it's a peacemaker around the world, although we have had some successes there too, but it's a peace project, and it has been a peace project, a very successful peace project, and I think that was recognized and acknowledged when we received the Peace Nobel Prize. So I think yes, it has been successful, and look around. We have had a period, the longest period, I think, in European history without a war. If you look from today, how do you evaluate the EU's position regarding these values? Do you think that this philosophy is really shared by every member and each citizen with the same enthusiasm? Well, when you look at the European Union today and you ask yourself what keeps it together or what unites it, I think there is one aspect, and I don't think it's languages. I mean, you know how many languages we have in the European Union. I don't think it is food. I don't think it is culture, although there's a general understanding of European culture. But we were celebrating the World Press Freedom Day. And when you look at the reports from various organizations, then you will see that, for example, the press freedom is one of the elements where the European Union is leading. Continent around the world where most countries are at the very top when it comes to the protection of the freedom of the press. So this is simply one example, but there are many other examples that you have mentioned in the area of human rights and fundamental freedoms where the European Union really is leading in the world. We have another video about the EU's struggle fight against the coronavirus. Let's watch it together and then we continue. Please.
What has been done so far to cope with this pandemic crisis, Mr. Ambassador? What kind of economic and political measures have been taken with regards to healthcare policies? I think we need to understand in our structure, the European structure, where this sits. So this is a health matter, and for health matters, it's the member states of the European Union that are foremost responsible. I think it's also quite natural that when a crisis like this strikes, a country, a nation state, is the first responder. But not only the country, depending also on the structure of the country, it could be the region, it could be the city, it could be the village, immediate action. Yes, I know we have been criticized for being slow, but I think it's in the nature of things that we come in. This is the principle of the subsidiarity concept, that you start at the lowest level in addressing a problem, and if you cannot solve it there, you move it up. Now, very quickly, it actually was moved up, and very quickly the European Union came in with a very, very strong coordinating role. And this coordinating role started with very practical matters, like, for example, bringing European citizens back home, European citizens that couldn't travel any longer because no flights were no longer running. So we organized the return of about 550,000 people, and there are still a few that need to come back, and we're doing this right now. The next thing was how to make sure that the protective gear, gloves, masks, ventilator, whatever is needed, can be procured, and can be procured on a global level. I mean, you all know the stories of how difficult it was to get the equipment on time. So the EU, the Commission, together with the member states, launched this massive procurement program. The next thing was equally important, to make sure that international trade between the member states, trade between the EU and third countries keeps going. We need to protect jobs. We need to make sure that companies can continue working. So we introduced, for example, the concept of green lanes at the border, so trucks can easily cross, goods can easily flow. And that builds on the next thing, which has been discussed now. How can we make sure that the economies that really have suffered across Europe, but not only Europe, the whole world, how can we make sure that these economies get back on their feet as quickly as possible? So a massive procurement program was launched by the European Central Bank, buying up private and public securities worth 750 billion euros. The European Investment Bank is supporting small and medium-sized enterprises. The European Commission is providing grants to make sure that the economy can flow. That member states discuss very concrete steps that only the collective, the European Union with its member state, and then we have created this new phrase, Team Europe. Team Europe means member states together with the European institutions are working on these issues. So these are all very important steps that have been taken. And again, I want to underline, they are not being taken by one member state, they're not being taken by the Commission on its own, they're being taken collectively. Do you think that the cooperation and the relationships between the EU and Turkey are in a good position? Well, again, this crisis or this situation shows us we need to stand together and work together. I think both sides, the European Union and Turkey, have said this many times, that only with a worldwide approach we can overcome a crisis or a situation which we're in right now. I give you a very practical example. On Monday this week, we had a conference in Brussels. Actually, it was a web conference. It was an online conference where we called on the G20 members, where we called on many international organizations, private foundations to come together and put money together to fund the research into finding a vaccine. Turkey took part in this. There was a message by the president to this conference, and we were successful. We managed to get together close to $8 billion or 7.8 billion euros, which will now be used to find a vaccine. It's an example. It's maybe one example, but it's an important example because pooling resources, technological resources, scientific resources, and financial resources to address something like that is important, and Turkey is part of that.
Mr. Berger, you and Madame Berger, you have visited so many places and cities in Turkey. You have a very good communication with them, and you had the chance to make an observation about their attitude toward the EU. Do you think that they wish to be a part of the EU, the Turkish public? What are your observations? After 4 years in Turkey now, I see a country that is very modern, that is very European in its economy, very European in its structure, in its infrastructure, in the way people operate, the way people think. So I think the foundations for that are there, but of course there are many other issues that need to be sorted out before this is happening. My assessment is, after 4 years, the conditions, the foundation for this relationship is very strong, but there need to be certain issues need to be further addressed and sorted out before this process then moves ahead. This is a long and narrow way, Mr. Ambassador, but it's a way full of opportunities, full of dreams, solidarity, and human values as well. Thank you very much for showing us, for reminding us that part of this road. It was a privilege to have you here. Thank you so much. Great pleasure. And as we said at the very beginning, let's hope we meet again next year, but face to face. Yes, promise. Okay. Bu süreçte bizi daha güçlü, daha birbirine bağlı, hayatın, yaşamanın keyfini bilen, doğayla daha uyumlu yaşayan insanlar haline getirecektir. Bizim diğerlerinden farkımız birlikte bu süreci aşmamız. Hastanelerdeki doktorlar, sağlıkçılar, tüm personel, onlara önlük diken modacılar, sokakta yemek dağıtan, çorba dağıtan insanlar, yaşlılarına yemek götüren sokak sakinleri, tüm bunlarla birlikte güzeliz. İyi ki varsın Türkiye. Şimdi de söz Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Sayın Faruk Kaymakçı'da. Kendisinin Avrupa Günü mesajını dinliyoruz. Bugün 9 Mayıs Avrupa Günü. Tüm vatandaşlarımızın ve tüm Avrupa vatandaşlarının Avrupa Günü'nü kutluyorum. Ülkemiz Avrupa Birliği'ne aday ülke ilan edildikten bu yana, yani 1999'dan bu yana ülkemizde Avrupa Günü'nü de kutluyoruz. Türkiye coğrafyasıyla, tarihiyle, ekonomisiyle, ticaretiyle, sporuyla, sanatıyla Avrupa'dır ve Avrupalıdır. Avrupa'nın geçmişinde yer almıştır ve geleceğinde de yer alacaktır. Avrupa'nın geleceğinde yer almak demek, Avrupa Birliği'ne tam üyelik demektir. Ülkemiz önümüzdeki dönemde gerekli reformları yaparak Avrupa Birliği'ne üye olabilecek niteliklere sahiptir. Bu süreci hızlı bir şekilde ilerleteceğiz. Bu vesileyle 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tekrar kutluyorum. İnsanlık şununla karşı karşıya. Ya birlik, dayanışma, evrensel değerler, demokrasi, insan hak ve hukuku, bilim ve kamu politikaları ya da barbarlıkla karşıma birliği gibi birlikler, genel olarak bir dünya birliğine gitmesi adına çok önemli oluşumlar ve birlik bugün acil bir şekilde hayatımızda olması gereken bir şey. Avrupa Birliği'ni çok sesliliğin vücut bulduğu bir filarmoni orkestrasına benzetebiliriz aslında. Tıpkı yaklaşık 140 genç müzisyenin oluşturduğu Avrupa Birliği Gençlik Orkestrası gibi. Şimdi sıra gençlerin 9 Mayıs dinletisinde.
Konserimiz bitmedi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in mesajından sonra devam ediyor. Europe is turning 70. 70 years ago, Robert Schuman started with what became known as the Schuman Declaration, the integration process. Today we mark this anniversary at a time when we are facing the biggest health and economic crisis since our foundation. And this is going to be a test for our union. Our response to the coronavirus will define our global role for the years to come. And the expectations and the fears are high. But European citizens, as well as our partners around the world, are looking to us to provide answers, to offer concrete help and solidarity. The European Union has always been able to demonstrate its strength when confronted with crisis. And we have always been able to show our best in overcoming those crises when we thought and act big and brought people together. Our history shows that a strong Europe in the world begins at home with our unity. United home will also allow us to project a strong Europe abroad, because only together we can face today's global challenges. You know, I am neither a pessimist nor an optimist about that. I am just an activist, because the future is what we make of it today. So let's do it. Let's build the next chapter in Europe's history together in the spirit of the Schuman Declaration.
Biliyorum hepiniz sıkıldınız. Artık yakınlarınızı özlediniz. Onlara sarılmak, onlarla temasa geçmek, hiç değilse şöyle yüz yüze görüşmek istiyorsunuz. Böyle hissettiğinizde umudunuzu kaybetmeyin. Pencerenizi açın, şöyle bir gökyüzüne bakın. Kara bulutlar olabilir. Ama şunu bileceksiniz, o kara bulutlar bir gün çekilecek ve ardından masmavi bir gökyüzü kalacak. Bulutlar çekildiğinde birbirimize kavuşacağız. Yeter ki biz birliğimizi, beraberliğimizi, birlikte olmayı ve dayanışmayı kaybetmeyelim. Bunu kaybetmediğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok. Klasik müziği gençlerden dinlemek de başka güzel. Onlar Avrupa Günü'nü notalarla kutladılar. Şimdi de Avrupa Birliği üye ülkeleri Türkiye Büyükelçileri'nin 9 Mayıs mesajlarını getiriyoruz ekranlarınıza. Happy Europe Day 2020. Alles Gute zum Europatag. Gelukkige Europadag. Bonne journée de l'Europe. Повече от всякога днес Европа има нужда от визия, има нужда от път, но има нужда и от кураж, за да извървим този път, за да остане Европа вдъхновение и за следващите поколения. Sve najbolje povodom Dana Europe. Skiderne Europe. Og på dansk, glædelig Europadag. Head Eurooppa-päeva. Hyvää Eurooppa-päivää. Joyeux fête de l'Europe. Χρόνια πολλά, Ευρώπη μας. Die kommende deutsche Präsidentschaft wünscht alles Gute zum Europatag. Boldog Európa napot kívánok! Lana Forkas, Sonadi of Karar. Europe means to me solidarity and a common engagement to solve problems. And in present times, we really need it. For me, the European Union means freedom and freedoms. Su Europos diena. Meine Freunde, Damen und Herren, ich wünsche euch alles Gute zum Europatag. Auguri fium l'Europa. Avrupa'nın olmalı benim için her şeyden önce barış içinde yaşamaktır. Bakın, o kadar uzun zamandır sınırlarımız içinde hiçbir savaş, gerginlik, çatışma olmadı ki
Atalarımız zamanında bu bir rüyaydı. Feliz Dia de Europa para todos. La mulți ani, Europa. Želim vam všetko najlepšie ku Dňu Európy. Europa srećno. Feliz Dia de Europa. With love from Sweden önskar alla en glad Europadag. Ik wens iedereen een mooie Europadag toe. Onze eenheid is belangrijker dan ooit. Avrupa Günü vesilesiyle Türkiye, Avrupa Birliği ekonomik ilişkilerini yakından takip eden İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'yla da bir araya geldik. Salgın döneminde yaşanan ekonomik dayanışmanın geleceğini konuştuk. Avrupa Birliği'nin 70 yıllık tarihinden bahsediyoruz. Siz İktisadi Kalkınma Vakfı'nın da 55 yıllık tarihinden ve bütün bu süreçte iyi günde kötü günde iki kurumun, iki oluşumun yan yana ne kadar güzel o temel felsefeye sadık kalarak, dayanışma duygusuna sadık kalarak beraber yol aldığının çok güzel altını çizmiş oldunuz. Fakat şimdi zor zamandayız. Kötü gün dediğimiz zamandayız. Bu günleri aşmak adına Avrupa Birliği ile ekonomik anlamda ne gibi işbirlikleri bekliyorsunuz? Türkiye şu dönemde milli gelir açısından belki Avrupalılardan gerideyiz. En azından çoğunluğunun arkasındayız. Türkiye yardım sevenler liginde, yardım verenler liginde çok önde olduğu için Avrupa'da bu özelliğimizi görmüş oldu. Bu dar dönemde kendi insan ihtiyacı bile olduğu dönemde bizden daha fazla olan, ihtiyaçlı olan ki İspanya ve İtalya o dönem o durumdaydı. Şu anda İngiltere'de öyle. Biz bu yardımları da yapma başarısında bulunduk. Dünyada aslında bir değişim var. Yani baktığımız zaman globalleşme projesini satan, bayrakları olan Amerika Birleşik Devletleri bu tutumundan ayrıldı. Şu anda baktığımızda bu bayrağı Avrupa Birliği taşıması lazım. Amerika'nın durumuna bakıyoruz. İşte Rusya, Çin'in durumu ortada. Demokrasi adına, özgürlükler adına Türkiye'mizin hedefinde Avrupa Birliği'nin çok önemli olduğunu hala görüyoruz. Bizim için Avrupa vazgeçilmez büyüklükte bir pazar. Şimdi bizim Ömer Bey bizim beklentimiz ki masada en kolay yapılabilecek bu var. Gümrük Birliği'nin güncellenerek yani Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verir hale gelerek ayrıca Avrupa Birliği'ne de katkı vermek kaydı şartıyla bu güncellenme yapılırsa biz tekrar o 2004'te 2005'te Avrupa Birliği'nden aldığımız yabancı sermaye yatırımları dahil birçok etkiyi ülkemize çekebiliriz diye düşünüyorum. Biz bu barış projesinin bir parçasıyız. Öyle de olmamız için adımlar atmamız gerektiğine inanıyorum Ömer Bey. Sonuçta 2004'te Kopenhag kriterlerine uyarak çok önemli başarılar 2004'teki reform prosesinde ülkemiz bu adımları atabilmişti. Benim kanaatim 2020'de de bu adımları atabiliriz. Bu kriz sonrası siyasetin yumuşamasıyla grup arasında yani AB ile Türkiye arasında neden yakınlaşma olmasın diye kendi kendime soruyorum. Çünkü hakikaten fiili bir ihtiyaç var. Bunun önünde siyasi engeller var. Bunları yavaş yavaş çözebiliriz. Parçası olduğumuz bu dünyayı o kadar hunharca, o kadar zalimce yok etmeye çalıştık ki belki de bu bir uyarı bize. Her şeyin en yüce değerin para, güç, iktidar olduğu bir dünyayı var etmek. Ne kadar bana gayri insani geliyor. Üstelik bunu yapanlar da insanlar. Böyle bir dünya olur mu? Böyle bir dünya olmamalı zaten. Belki bir musibet bir nasihata bedeldir derler. Tabii ki herkes biraz şok oldu, korktu ama bir iki hafta sonra çok büyük bir fark ettim. Bir anda insanların beyin açtı galiba. Ya dediler yani ama yardım etmek gerekiyor. Hemşireler, doktorlar çok çalışıyorlar insanların hayat kurtarmak için. Millet birbirine inanılmaz yardım etmek istiyor ve yardım ediyorlar. Türkiye'de tabii ki aynı böyle bir ülke. Hepiniz birbirine yardım etmek istiyor. Türkler böyle Allah'tan güzel bir halk yani. Ama tabii ki yani şimdi biz böyle bir sınırlı bir
dünyada oturuyoruz. Enteresan taraf bana göre koronavirüsün yüzünden bir anda bazı sınırlar yok oldu. Bu koronavirüsü var. Ya biz ülkeler olarak başka bir ülkeye yardım etmek gerekiyor. Ve bence artık yani o kafadaki sınırlar yok etmek gerekiyor. Daha önce belirttiğimiz gibi Avrupa Birliği sadece ekonomik veya hukuki birleşim değil, aynı zamanda dayanışmanın kurumsallaşmış hali. Ve bu dayanışma 70 yılda giderek pekişti. Avrupa Birliği uzun yıllardır Türkiye ile de dayanışma halinde. Birlikte çalışıyor, birlikte projeler üretiyorlar. Birçok insanın hayatına dokunan projeleri gelin birlikte izleyelim. Avrupa Birliği ve Türkiye birlikte çalışıyor. Üyeleri ve aday ülkelerle dayanışma ve işbirliğinin en iyi örneklerini veren Avrupa Birliği, Türkiye ile de uzun yıllardır birlikte çalışıyor, birlikte üretiyor. Bugüne kadar on binlerce projeye birlikte imza atıldı. Bu çalışmalarla küçükler büyük dostluklarda buluştu. Gençler hayallerine kavuştu. Avrupa Birliği bu projelerle evrensel değerleri yaygınlaştırmak için çalışıyor, insan onuruna yaraşır koşullar için uğraşıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan Avrupa Birliği en güçlü desteklerden birini kadın istihdamına verdi. Aktif yurttaşlığı ve güçlü bir sivil toplumu cesaretlendirdi. Çocuk haklarına saygı duyan Avrupa Birliği, herkesin eğitimine erişim hakkı için çaba sarf ediyor. Avrupa Birliği, mülteciler için sağlık, eğitim ve altyapı desteği veriyor. Avrupa Birliği yolları kısaltıp uzakları yakınlaştıracak. Özlemleri bitirecek projeler için Türkiye ile el ele verdi, enerji kaynaklarına yatırım yaptı. Ar-Ge ve bilim faaliyetlerini destekledi. Tüketici haklarını gözetti, ürün güvenliğine öncelik verdi. Erasmus programı Türk gençlerinin Avrupa'ya açılan kapısı oldu. Her yıl binlerce genç farklı Avrupa ülkelerinde eğitimlere, gönüllü çalışma ve gençlik projelerine katıldı. Gezegenimiz çok değerli. Avrupa Birliği, iklim değişikliğinin etkilerini ve iklim krizini önleme mücadelesinin ön saflarında yer alıyor. Çevre duyarlılığı yaratmaya gayret ediyor. Tarım ve hayvancılık hepimizin geleceği. Türkiye'nin dört bir köşesinde tarımsal ve kırsal kalkınma projeleri Avrupa Birliği'nin büyük desteğini aldı ve almaya devam ediyor. Sanayi yatırımları, KOBİ'ler, girişimciler de elbet unutulmadı. Sağlık en değerli varlık. Salgın günlerde bu alandaki işbirliğinin, dayanışmanın ne kadar hayati olduğunu bir kere daha ortaya koydu. Avrupa Birliği, Türkiye ile ortak bir kültürel mirasa sahip olduğu inancıyla bu değerleri korumaya ve tanıtmaya çalışıyor. Film festivalleri, konserler ve sergilerle sanatseverleri bir araya getiriyor. Gençlik forumlarında gençlere söz, düşüncelerine kulak veriliyor. Türkiye'nin 20 farklı şehrindeki AB bilgi merkezleri kamuoyuna Avrupa Birliği'ni anlatıyor, sorularını cevaplandırıyor, her yaş grubuna yönelik etkinlikler düzenliyor. Avrupa Birliği ve Türkiye en zor günlerde de daha fazla yardımlaşma, daha güçlü dayanışma diyor. Tabii ki bu süreç bitecek. Benim oyunlarım yazdığım sitcom, hadi onu da söyleyeyim. Sitcom'un ekrana çıkma olasılığı artacak, o güzel günler gelecek. Ve bu süreç böyle bizi fazla yıpratmadan, zorlamadan ama farkına vardırarak biter diye umut ediyorum. Hepimiz umut ediyoruz. Umutlarımız bitmesin. Sanat en büyük sığınağım benim için bu ara. Onda çok mutlu oluyorum. Siz de lütfen sanatsal süreçlere yoğunlaşın. Bir sürü program yayına veriliyor internetten ve birçok mecradan. Lütfen onları takip edin. Sanatla kalın, sanatlı güzel günleriniz olsun. Hazır dayanışma dedik, Avrupa Birliği için yerel yönetimlerle dayanışma da ayrı bir yere sahip.
Bunu en iyi bilen isimlerden birisi de Sayın Fatma Şahin. Hem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak Avrupa Birliği ile birçok ortak projeye imza atan Sayın Şahin'i dinliyoruz. Avrupa Birliği 70 yıl önce insan hakları, demokrasi, hukuk devleti, kadın hakları, çocuk hakları, engelli haklarını korumak üzerine kurulmuş dünyada önemli birliklerden birisidir. Üzerinden 70 yıl geçmiştir ve hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Daha nice 70 yıllar diliyoruz. Ben parlamentoda görev yaparken özellikle 2002 yılında çalışmalarımızda Avrupa Birliği ile ilgili süreçte bu alanlarda kadın hakları, çocuk hakları, insan hakları, demokrasi, hukuk devleti üzerinde çok önemli yasal düzenlemeler çok hızlı bir şekilde yaptık. Bakan olduğum zaman, Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğum zaman da Avrupa Birliği ile çok önemli projeler hayata geçirdik. Yine kadın hakları, insan hakları, çocuk hakları, engelli hakları ile ilgili birlikte çok önemli projeleri hayata geçirme fırsatımız oldu. Gelinen noktada özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da çevre projeleri, kültür projelerinde Avrupa Birliği delegasyonuyla çok sıkı çalıştık. Sayın Büyükelçi Berger'le çok önemli işbirlikleri yaptık. Ben aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olduğum için diğer belediyeler bünyesinde de Avrupa Birliği projelerinin hızlanması, daha hızlı bir şekilde hayata geçmesiyle ilgili önemli çalışmalar yapma fırsatımız oldu. Tabii kuruluş felsefesine rağmen dünyada çatışmaların çok hızlı bir şekilde devam ettiğini, özellikle bizim bölgemize baktığınız zaman bir Suriye meselesinin yıllardır nasıl büyük bir sorun haline, dünya açısından büyük bir sorun haline geldiğini, Avrupa açısından, bütün kıtalar açısından nasıl büyük bir sorun haline geldiğini, Türkiye'nin bu sorunu çözmek için gösterdiği gayret, milyonlarca mülteciyi topraklarında ağırlaması, Avrupa Birliği'ne gönderilmemek üzere yapılan karşılıklı çalışmalar üzerine önemli bir dönem geçti. Avrupa Birliği'nin kuruluş felsefesi dünyaya lazım. Çatışma istemiyoruz, savaş istemiyoruz. Avrupa Birliği'nden kuruluş felsefesine uygun daha güçlü politikalar, daha güçlü projeler hayata geçmesini istiyoruz. Özellikle koronavirüs sürecinde değerlendirecek olursak, Türkiye'nin Avrupa Birliği açısından ne kadar büyük bir müttefik, ne kadar iyi bir ticari altyapı, genç nüfusuyla ne kadar büyük bir zenginlik getirdiğini yeniden görme fırsatı oldu. Bütün dünya için, Avrupa Birliği için. O yüzden Avrupa Birliği'ne giren Türkiye, Avrupa Birliği'ne değer katacaktır. O yüzden bu krizden çıkan en büyük sonuçlardan bir tanesi de dünya vatandaşlığını, sosyal adaleti, barışı, insan haklarını, demokrasiyi, hukuk devletini çok daha kuvvetlendirecek bir dünya modeline ihtiyacımız var. O yüzden Avrupa Birliği'nin kuruluş felsefesini hayata geçirecek ve sorunları çok daha hızlı çözme kapasitesine ulaşması için Türkiye ve Avrupa Birliği'nin çok daha ortak, çok daha güçlü, çok daha kardeşçe ne kadar güçlü çalışırsa dünya da o kadar güçlü olacak. Ne kadar sağlıklı çalışırsa dünya o kadar sağlıklı olacak diyorum. Sağlıklı bir dünya için sağlıklı bir Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerine ihtiyacımız var diyor. Nice 70 yıllar diliyorum. Pandemide hissettiğim şey çaresiz olmaktı. Ya da bu konuyla ilgili elimden bir şey gelmemesiydi. Ve eve kapandık, sıkıldık günlerce. Ama bu sıkılmakla hayatta kalabilmek arasındaki bir mücadeleydi ve sıkılmama gibi bir seçeneğimiz yoktu. Ve bu süreçte ama şunu kaybetmedik, umut. Kesinlikle her gün televizyonda istatistikleri takip ederek, insanların kayıplarının önlenmesini bekleyerek ve en önemlisi aşı. Ve bu süreçte de bütün toplumların, bütün milletlerin bir arada çalıştığını görmek gerçekten beni inanılmaz etkiledi ve mutlu etti. Devletler değil de insan olduğumuzu hatırladık, insanlık olduğumuzu hatırladık. Her Avrupa Günü değerli bilim insanları, sanatçılar, kanaat önderleriyle bir panelde buluşmak artık geleneksel bir hal almıştır diyebiliriz. Bu sene de sosyal mesafeye rağmen bu kuralı bozmadık ve salgın sonrası bizi nasıl bir dünyanın beklediğini konuklarımıza sorduk. Covid-19 karantinasına rağmen çok değerli isimlerle bu çevrim içi panelde bir araya geldik. Tabii ki 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle.
Hepiniz hoş geldiniz. Edebiyatımızın değerli ismi Sayın Ahmet Ümit, Sayın Bekir Ağırdır, kıymetli araştırmacımız ve Konda Araştırma Şirketi Genel Müdürü ve çok kıymetli hocam Sayın Profesör Doktor Deniz Ülke Arıboğan bizimle beraber. Şimdi bu karantinada tabii ki neler olup bitmekte olduğunu daha iyi anlamaya çalışıyoruz hepimiz. Sayın Ağırdır, Bekir Bey, sizler araştırmalarınızdan ve gözlemlerinizden yola çıkarak bu salgının hangi değerleri öne çıkardığını, hangi değerlerin erozyona uğradığını, ne gibi tutumların öne çıktığını düşünüyorsunuz? Bu süreçte kaybettiği var insanlıkların. Örneğin ritüelleri yaşayamıyoruz. Yani doğumlar, ölümler, askere gitmeler, mezun olmalar, Ramazan, iftar, sahur. Halbuki yaşamın önemli bir parçası ortak alanlardaki ortak paylaşımlarla yaşanan o ritüellere ait. Halbuki biz şimdi evlere kapanmadan dolayı ya da insanlığın büyük bir kısmı bu ritüelleri yaşayamadığı için bir eksiklik var ve hala tam ne yası ne sevinci tam doya doya yaşayamamanın getirdiği bir psikolojik sorunla karşılaşacağız bir süre sonra. Bir yandan bu salgın sürecinin ve sonrasındaki hani herkesin hemfikir olduğu ve kaçınılmaz olan ekonomik krizme dönüşme riskinin ürettiği hem güncel bir korkuyu ve kaygıyı yaşıyorsunuz, bir de geleceğe dair bir şey yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu da insan zihninin çok yatkın olduğu bir şey değil. Aynı anda hem geleceği hem bugünü yaşamak gibi bir problemle karşı karşıyayız. Onun ürettiği bir takım sorunları var. Ama bir yandan da tabii olumlu olan başka bir şey var. İnsanlık dayanışmayı ve bir arada olmanın ne kadar keyifli bir şey olduğunu, yaşamın vazgeçilmezi olduğunu, dokunmanın örneğin, insani ilişkilerin, yan yana bir sofrayı paylaşmanın, bir beraber çay içmenin, sohbet etmenin, yani yeniden insani değerleri de keşfettiğimiz bir zaman aralığı bu. Onun için bu sürecin asıl kazanımının bütün bu gelecek hikayesini yeniden tartışma fırsatı sunması olduğunu düşünüyorum. Tabii bu dayanışma sadece ulusal ölçekte yaşanması gereken bir ideal değil, aynı zamanda uluslararası ölçekte de giderek daha önem kazandığı Sayın Deniz Ülke Hocam. Biraz bununla ilgili sizin fikrinizi almak istiyorum. Siz bu süreçte, bu gizli savaşta, belki de bir soğuk savaş, suçlamaya, rekabete karşılık, korkuya karşılık güvenme ve dayanışma savaşı, hangi galip çıkacağına inanıyorsunuz ve neden? Yani dünya üzerinde şu anda bence krizin içinde bir sürü başka savaş devam ediyor. Ticari savaş, ekonomik savaş, teknolojik savaş zaten başlamıştı. Yani bu kriz böyle bir şeyi alıp da U dönüşüne döndürmüş durumda değil. Zaten dönmüş bir sistem vardı ve bu sistemin hızını yükseltmesini sağladı. Aksine gelişmekte olan nasyonalist, otoriter, ırk ayrımcı, yabancı düşmanı, aşırı radikal sistemlerin daha fazla güç kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü tarihsel olarak da bakıldığında bu tür salgınlardan sonra falan otoriter yönetimlerin güç kazandığını görmek mümkün genellikle. İyi niyetle yaklaşmıyor insanlar bunlara. Ve fakat belli bir vadede insanlar o otoriter yönetimleri değiştirmek için bir güç topluyorlar. Ruh halleri değişiyor ve travma sonrası regresyondan, yani geriye çekilmekten travma sonrası büyüme moduna doğru geçiyorlar. O zaman daha fazla özgürlük, daha fazla refah, daha fazla eğitim, sağlık, her neyse onları talep etmeye başlıyorlar. Ama hani kısa vadede bu tür bir travmanın, toplumsal travmanın çok da öyle pozitif işbirliğine yönelik özgürlükçü, dayanışmacı falan bir sistem üreteceğini düşünmüyorum. Hatta tam tersine böyle bir şeyin varlığına dair olan o romantik inancın da ortadan kalkmasına neden oldu kanımca. Siz bu komple teorileriyle nasıl başa çıkabileceğimizi düşünüyorsunuz? Bu kabuğu çıkmamıza yardımcı olur mu onu aşmak? Bu insanoğlunun düşünce sistematiğiyle de ilgili bir şey. Komplo teorileri daha kolay kabul ediliyor. Çünkü hem fantastik hikayelere dayanıyor hem çok da fazla veri kullanmanız gerekmiyor. Yani bir dayanağınız olması gerekmiyor. Komplo teorisinin özelliği kendisi delil ortaya koymadığı gibi koyulu delillerin hepsinin suni olarak üretilmiş olduğu inancından hareket ediyor. Yani karşı tarafı inandırmak için bir delil sunduğunuzda bakın bu bilimsel olarak böyledir diye söylediğinizde zaten o verinin komplo olarak üretildiğine inanıyorlar. Onun için çok fazla bir çıkış yolunuz yok. Mücadele etmek mümkün değil.
bunlar popüler olurlar. Yalnız şunu göz ardı etmeyelim. Dünyada sadece komplo teorisi yok, komplo da var. Yani bu bütün her şeye, dünyadaki istihbarat servisleri niçin çalışıyor zannediyoruz? Dünyada biyolojik silah üreten yok mu? Dünyada biyolojik laboratuvarlardan sızıntı olma ihtimali yok mu? Ya da biyolojik bir silah kullanma imkanı yok mu? Bunların tamamı var. Yani bunları göz ardı edemezsiniz. Fakat böyle bir şey, biyolojik bir savaşa girmek, yani devletler arasında biyolojik bir savaş başlatmak çok akıl kârı bir şey değil. Çünkü her şeyden önce misillemesi olur. Yani ne Amerika Çin'e karşı, ne Çin Amerika'ya karşı, ne de büyük bir ülke bir başka egemen bir ülkeye karşı bunu yapamaz. Bir, misillemeden korktuğu için. İki, ya bu biyolojik silah dediğiniz şey öyle hani haritanın üstündeki coğrafi sınırların bir yerinde burada dur deyince kalmıyor. Oradan yayılıyor, geliyor bu merak olarak. Şu anda en çok Amerika'yı vurdu ki başlangıçta en çok Amerika üretti diye söyleniyordu. Çin bundan zarar gördüğünü, ekonomisi %6,8 küçülmüş. Bu çok büyük bir küçülme Çin açısından. Şu anda dünyadaki petrol devleri, ülkeler çöküş içerisinde. Yani baktığınız zaman aşağı yukarı bütün ülkeler bu ortaya çıkan durumdan büyük bir zarar görmüş durumda. Ahmet Bey, tabii sizi seven okurlarınıza Ahmet Ümit sizde ilk hangi kelimeyi çağrıştırıyor desek, eminim ki birçoğu Beyoğlu'nu mutlaka listeye katacaktır. Kimisi polisiye roman diyecektir. Beyoğlu demek ne geliyor aklımıza? Onun curcunası geliyor, işte kozmopolitliği geliyor, çok kültürlülüğü geliyor. Mesafesizliğin aslında kendiliğinden yaşam bulduğu bir muhit orası. Nevizadesi, Asmalısı, Taksim'i, Eski Perası, teklifsizlik aynı şekilde. Fakat bir polisiye romanda tabii ki bir başkasının canını yakma var, bir başkasının bildiği hayatı elinden almak var. Şimdi biz bir romanda olduğumuzu düşünürsek o teklifsiz ve mesafesiz hayatlarımız maalesef canımızı yakmak üzerine kurulu bir bilinmezlik tarafından ele geçiriliyor adeta ve biz bununla nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz. Sizin de o güzel eserinize atıfta bulunarak insan ruhunun haritası sizin şu an dimağınızda nasıl şekilleniyor? Aslında şöyle bir şey var. Tam da bu günler, yani kriz günleri, insan ruhunu açığa çıkaran günler. Yani normalde işte hepimizin bir görüntüsü var. Hepimizin bir mesleği var. Hepimizin bir toplumsal kimliği var. İşte yazarlar, efendim işte araştırmacılar, bilim insanları, anneler, babalar, siyasetçiler ve hepimiz bir maskenin arkasında yaşıyoruz. Bu maske de gene maske iyi olan, güzel olan tarafımızı gösteren bir maske. Ama kriz anları aslında insanın ruhunu açığa çıkaran anlar. Yani ben cinayet romanı yazmamın nedeni aslında benim bu. Yani çünkü cinayet desel anlamda bir krizdir ve bu kriz anında olaya müdahil olan herkes o maskelerinden kurtulurlar ve korkaklıkları, bencillikleri, fedakarlıkları, kahramanlıkları ne diyorsak hepsi ortaya çıkar. Şimdi bugün bu koronavirüsü nedeniyle aslında bütün bir insanlık büyük bir krizle karşı karşıya. Ve bu krizin kendisi biraz önce sevgili panelistlerin anlattığı insana dair ve insanın örgütlenmiş biçimi olan devlete dair ya toplumsal insanın toplumsal yarattığı toplumsal kurumlara dair pek çok analizi açığa çıkardı. Pek çok somut veriyi açığa çıkardı. Ve biz görüyoruz ki artık buradan yola çıkarak, yani bu virüsten yola çıkarak, insanları eve hapseden bir virüsten yola çıkarak İnsan ruhunu daha iyi anlatmak mümkün. Çünkü hani genelde böyle vardır. İlk dinlerde de böyle anlatılır. İşte insan yaratılmışların en şereflisidir, en muhteşem varlıktır. İşte daha sonra bunun yerine Orta Çağ döneminde, Engizisyon döneminde insanın yerine inanç konmuştur. Yani aslında değil, inanç her şeyi toparlar. Bir yaradan var ve yaradandan ötürü biz iyi olabiliriz ya da kötü olabiliriz. Yaradana bağlı kalmalıyız. Bunun ardından gelen Rönesans, hayır efendim, akıl ve tabii akıl insanda olduğu için insan müthiş bir varlıktır, olağanüstü bir varlıktır, olağanüstü erdemli bir varlıktır demiştir. Fakat şu görüyoruz işte son 4-5 aydır virüsün ortaya çıkmasıyla beraber görüyoruz ki insana dair bütün özellikleri hem bireysel bazda hem ulusal bazda hem uluslararası bazda yeniden yaşamıyoruz. Yani siyaset kendisini bir şekilde yeniden ifade ediyor, bilim insanı
insanları kendileri yeniden ifade ediyor. Sıradan insanlar kendileri yeniden ifade ediyor. Sanat kendisini yeniden ifade edecek. Felsefe yeniden bir insan tanımlamasına gidecek. İşte ekonomi yeniden tartışılacak. Liberal ekonomiler adı eski ekonomiye dönebilir miyiz? Efendim işte sosyal devlet neden gerekli? Bütün bunları yeniden tartışmaya. O açıdan yazarlar açısından, belki de psikologlar açısından, belki de sosyologlar açısından, elbette siyasetçiler açısından da olağanüstü deneyim sunan bir kötü bir süreçten geçiyoruz. Sürecin kendisi bana göre insanı yeniden tanımlamak için çok büyük bir fırsat. İnsanı yeniden tanımlamalıyız. Sadece sosyal sistemlerimiz değil, insana bakış açısını yeniden ele almamız gerekiyor. O zaman da şu ortaya çıkıyor. Hani diyoruz ya, biraz önce söyledim konuşmamın başında. Maskelerimiz var, rollerimiz var ve bu maske ve roller hep şundan yola çıkıyor. İnsan iyi bir varlıktır. Değil. Ya bu korona günleri bu gösteriyor ki insan iyi bir varlık değil. Çıkarlarının peşinde koşan, var olmaya çalışan, yaşamaya çalışan, o süreç içerisinde maddi ihtiyaçları karşılanınca ruhunu da doyurmak için iyi olma ihtiyacı duyan bir varlık. Bütün bu tanımlamaların yeniden yapılması lazım. Bu panelin tümünü Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Şimdi sözü sanata bırakalım. Bakın umuda, gelecek güzel günlere dair sanatçılar bize neler söylüyorlar. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. 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 Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Geçtiğimiz bu zor günlerde umudumuzu kaybetmek çok kolay. Evet, her şey çok belirsiz, herkesin kafası karışık, dünya durmuş durumda. Fakat bu karanlık tünelin sonundan hep beraber çıkacağız. Her şey eskisi gibi olacak. Tabii bir farkla. Sosyalleşmenin, insan görmenin, dışarı çıkıp bir temiz havayı içine çekmenin ne kadar değerli olduğunu anlamış bir şekilde devam edeceğiz bu yola. 70 yıla yayılan dayanışmanın tarihine ışık tutarak Avrupa Günü'nü evlerinize taşıdık. Vedalaşırken sizleri Avrupa Gençlik Orkestrası'nın konserinin tamamıyla baş başa bırakıyoruz. European Union Youth Orchestra Europe Day Online Concert 9 May 2020. Hope Through Music.
Program: Europe Day 2020 Special Message. Margaritis Skenes, Vice President, European Commission, in charge of promoting the European way of life. Johann Sebastian Bach, Preludio from Partita No. 3 for solo violin. Anton Bruckner, Motet Locus Est. Camille Saint-Saëns, The Swan from Carnival of the Animals. Ludwig van Beethoven, Canzona di Ringraziamento from String Quartet No. 15. Claude Debussy, Syrinx, Maurice Ravel, Bolero. Ludwig van Beethoven, Ode to Joy from Symphony No. 9. Performers: the European Union Youth Orchestra, EUYO. EUYO Chief Conductor, Vasily Petrenko. EUYO Alumni Beethoven String Quartet, Amalie Kjelgaard, David Lopez, Sophie van der Schally, Clara Winker. EUYO Alumni Trombone Quartet, Jose Luna Agudo, Alejandro Garcia, Alexander Kelly, Andrew McCoy. Çiğdem Soyarslan, Guest Soprano. Elif Yurdakul Baykurt, Guest Solo Flute. Julia Hagen, Guest Solo Cello. Emily Davis, Solo Violin. Performers: 112 young European musicians and guests from 30 countries, each practicing, rehearsing, and performing from their home. Europe Day 2020 Special Message. Margaritis Skenes, Vice President, European Commission, in charge of promoting the European way of life. Dear friends, today is a unique opportunity to reflect on what truly makes us European, but also on how this feeling can help us overcome the unprecedented crisis we are currently going through. I deeply believe that what makes our European way of life so unique is the richness of our cultural heritage. Our European identity is the fruit of the diversity of cultures across Europe. For me, being European today is also about upholding and promoting this unique common cultural legacy. But being European is also about championing the values of solidarity. And the cultural sector is now being severely hit by the current crisis. The impact on tourism and cultural life in Europe will be long-lasting. We at the Commission will do everything we can to help cushion the impact, including targeted measures to alleviate the pressure on the sector and help kickstart the recovery. In recent weeks, Europeans have shown outstanding resilience under very difficult circumstances. The cultural sector has stepped up its creativity and efforts to ensure access to culture, despite the closure of museums, historical sites, concert halls, and theaters. Countless initiatives have blossomed on balconies or on the internet to bring a bit of this cultural heritage to our homes across Europe. And in these hard times, we need to put all our energy into keeping our common legacy alive. Culture brings our communities together, and we shall keep it this way. Dear friends, this year marks the 70th anniversary of the Schuman Declaration, a declaration at the root of our project, of a project of peace based above all on European solidarity. 70 years later, it is only through that solidarity that we will be able to overcome the crisis and rebuild even stronger than before our unique and diverse way of life. Johann Sebastian Bach, Preludio from Partita No. 3 in E major. Emily Davis, solo violin, recorded in Scotland. The German organist and composer Johann Sebastian Bach, 1685-1750, is one of the most famous of classical music composers, not only of his own Baroque period but of all times. A prolific writer of religious as well as secular music, he was the father of 13 children, some of whom became talented musicians and composers in turn.
His St. Matthew Passion, St. John Passion, and Mass in B minor are among the most frequently performed church works of Western music. Whilst his music was forgotten for a long period after his death, his works were rediscovered in the Romantic era and have been perennial favorites ever since. Bach wrote several sets of works for unaccompanied melody instruments, including the cello and violin. The violin partitas consist mainly of dances popular at the time. The Preludio, performed here by EUYO's former concertmaster Emily Davis, is the opening movement of the Partita No. 3 in E major for solo violin. It consists of an almost uninterrupted flow of notes played at speed, yet manages to convey the impression of a lively melodic line woven through an accompaniment.
Anton Bruckner, Mote Locus Diest, arranged for trombone quartet. EUYO Alumni Trombone Quartet. Jose Luna Agudo, Alejandro Garcia, Alexander Kelly, Andrew McCoy. Recorded in Spain, the UK, and Dubai. Anton Bruckner, 1824-1896, was an Austrian composer, organist, and musician of the Romantic era. Originally trained as a teacher, he struggled all his life for recognition as a composer. Today, he is remembered and admired mainly for his symphonies, many of which are monumental in scope and highly innovative. In Vienna, where he lived from 1868 onwards, he was considered the Wagnerian version of Johann Brahms. A deeply religious Catholic, Bruckner famously dedicated his Ninth Symphony to the beloved God. He was renowned for his improvisations on the organ and as a highly respected teacher at the Vienna Conservatory. Next to his symphonies, Bruckner's sacred choral works stand out, with important settings of the Catholic Mass and a Te Deum being most well known. Locus Diest is a motet originally written in 1869 for four-part mixed choir, intended for the consecration of a chapel inside the newly built cathedral in Linz. The Latin text means, "This place was made by God, a priceless sacrament, it holds no reproach." As the original was conceived for the four main human voice types, soprano, alto, tenor, and bass, the work lends itself well to this adaptation for four trombones. Camille Saint-Saëns, the Swan from Carnival of the Animals, string ensemble of the European Union Youth Orchestra, Julia Hagen, solo cello, recorded in countries throughout the EU. Camille Saint-Saëns, 1835-1921, was a French composer, pianist, organist, conductor, musicologist, and music pedagogue. A child prodigy, he began composing at the age of 6 and had written his first symphony at 15, a year before being admitted to the Paris Conservatory. During the 1880s, he was considered the most prominent musician in France, but soon thereafter, his taste began to be considered too conservative. One exception is the highly descriptive Carnival of the Animals of 1886, surely his most famous work and a perennial favorite with listeners of all ages. Fascinatingly, Saint-Saëns never allowed his Carnival of the Animals to be published during his lifetime. The Swan is the 13th penultimate movement in this collection of quirky, lively animal portraits, and the only piece from the suite which its composer was proud to acknowledge. The solo cello portrays the magnificence, dignity, and elegance of a white swan gliding by on a lake. The piece acquired further prominence as the music for the famous ballet number The Dying Swan.
Ludwig van Beethoven, Molto Adagio Andante, Holy Song of Thanksgiving of a Convalescent to the Deity in the Lydian mode, from String Quartet No. 15 in A minor, Opus 132, EUBAYO Alumni Beethoven String Quartet, Amalie Kjelgaard, David Lopez, violins, Sophie van der Schally, viola, Clara Winker, cello, recorded in Austria, the Netherlands and Spain. Ludwig van Beethoven, 77, 1827, whose 250th birthday is being celebrated all over the world in 2020, was a German pianist and composer. He is perhaps the originator of many of the stereotypes still associated with artists today. The creator of art as a rebellious free spirit, complete with wild hair and fierce-staring eyes. He was also a deeply tormented soul, a lonely man seeking connection, and not least a musician afflicted with the worst of all possible physical handicaps, deafness. Among many canonical works, he gave the world such immortal tunes as the Ode to Joy and the fateful opening of the Fifth Symphony. The third movement of Beethoven's String Quartet Opus 132 was written 2 years before his death. It bears the subtitle Holy Song of Thanksgiving of a Convalescent to the Deity in the Lydian mode, referring to a severe gastrointestinal illness which had forced him to interrupt work on this piece. It is undoubtedly one of the most original and moving movements that he wrote. 3 magisterial slow sections using the specialized 7-note scale of the Lydian mode are interspersed with 2 faster ones that are subtitled with renewed strength.
Claude Debussy, Syrinx, Elif Yurdakul Baykurt, Guest Solo Flute, recorded in Istanbul. Claude Debussy, 1862-1918, was a French composer, often described as an impressionist, whose music is considered a link between the Romantic and the Modernist era. Although he never attended school, he was a formidable and highly intellectual writer and music critic. Having given up becoming a piano virtuoso, he turned to composition, developing the musical equivalent of Impressionist painting, an evocative, illustrative style that found its best expression in works such as Prélude à l'après-midi d'Anfon, also a famous ballet, Les Nocturnes, La Mer, and the opera Pelléa et Mélisande. Syrinx is a work for solo flute composed in 1913, originally called The Flute of Pan, and written as stage music for a dramatic recited poem entitled Psyche. The title Syrinx was later added by the publisher. It makes reference to the Metamorphoses by Ovid and recounts the tale of the nymph Syrinx. Fleeing the amorous advances of the Greek god Pan, Syrinx was transformed into a reed, from which Pan then fashioned a flute, which he played to express his longing for the nymph. The piece makes use of the lower, reedy register of the modern flute. Maurice Ravel, Bolero, European Union Youth Orchestra, Vasily Petrenko, conductor, recorded in the 27 EU member states and the UK. Maurice Ravel, 1875-1937, was another notable French composer of the early 20th century. Widely considered an impressionist like Debussy, he himself would answer the question which stylistic movement he belonged to by saying, "None at all, I'm an anarchist." His music, however, is often highly evocative and illustrative. Some of his well-known works include the ballet Daphne et Chloé, the opera L'Enfant et le Sortilège, the sweeping Valse Noble et Sentimentale, and his ingenious arrangement of Mussorgsky's Pictures at an Exhibition.
Ravel wrote his Bolero in 1928 as a commission for the Russian actress and dancer Ida Rubinstein. The work takes the principle of repetition and crescendo increase in volume to its ultimate climax, beginning with a rhythm that the snare drum keeps up throughout the entire piece. Gradually, the entire orchestra joins the melody, which is almost impossible to erase from one's inner ear. Ironically, Ravel was bewildered by the work's instant and lasting success, remarking, "I only created one masterpiece, the Bolero. Unfortunately, it doesn't contain any music."
Ludwig van Beethoven, Ode to Joy from Symphony No. 9 in D minor, Opus 125. European Union Youth Orchestra with guests Pelin Halkacakın and Can Özsan. Çiğdem Soyarslan, soprano. Recorded in the 27 EU member states, the UK and Turkey. Beethoven's symphonic output found its crowning finale in his Ninth Symphony in D minor, Opus 125, composed between 1822 and 1824, a singular accomplishment considering that the composer was already quite deaf. Considered by many as one of the greatest pieces of classical music ever written, it constitutes a radical expansion of the symphony, and the first to include a chorus and vocal soloists, in a setting of the German poet Friedrich Schiller's Ode to Joy. In 2001, Beethoven's manuscript of the score was added to the United Nations Memory of the World Programme's Heritage List, the first musical score so designated. In 1972, the music of the Ode to Joy was adopted by the European Community as its official anthem without the words, a practice the European Union has continued since 1985. Still, the words, which speak of the ideal and universal bond of the brotherhood, friendship and love, embracing the millions and offering this kiss to all the world, are surely particularly appropriate for a European anthem. European Union Youth Orchestra, Europe Day Online Concert, 9 May 2020. Hope Through Music. Concert Video Editor Ulf Breuer, Bruckner Motte Sound and Video Editor Andrew McCoy, Beethoven Opus 132 Sound and Video Editor Christian Turkin, Music Animator Stefan Malinowski, Syranx Sound and Video Presidency of the Republic of Turkey Directorate of Communications, Bolero and the Swan Sound and Video Editor Landscape Films, Ode to Joy Sound Editor Mastering Andrew McCoy, Video Editor Ulf Breuer. Production editing countries: Austria, Germany, Italy, Romania, the UK, Dubai and the USA. Producer: Alexandru Mia. Director: Marshall Marcus. Opening and closing music: Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D minor, Opus 125. European Union Youth Orchestra. Conductor: Vasily Petrenko. Ernst Senf, choir. Stefan Schubert, choir director. Mia Persson, soprano. Teresa Krontale, alto. Norbert Ernst, tenor. Leon Kosavic, baryton. Young Euro Classic Festival, Berlin Konzerthaus, 4 August 2019. An EU-YO digital production, May 2020, in association with Europe Nostra and the Ode to Joy Challenge.